konut satışları açıklandı. Artmaya devam ediyor satışlar ama geçen yılla kıyaslandığında artış hızında bir tık azalma gözleniyor. Bir kere onu söyleyelim. Öbür taraftan enteresan olan konulardan birisi de şu: ipotekli konut satışı. Yani bankalar kanalıyla yapılan konut satışlarında %182'lik bir artış var. Çok ciddi bir artış bu. Ama yabancılara olan konut satışlarında da %25'lik bir düşüş var arkadaşlar. Hangi taraftan bakarsanız bakın konut sektöründe önümüzdeki dönemde ciddi bir hareketlilik olacağını bize gösteriyor. Fiyat hareketliliğinin de artacağını, yükseleceğini bize gösteriyor. Bunu görenlerin de yoğun bir şekilde gerek banka kredisiyle ya da nakit ortam içerisinde evlere, konutlara saldırdığını görüyoruz. Peki yabancılar niye konut almıyorlar eskisi gibi? Çünkü İngiltere'den daha pahalı hale geldi Türkiye'deki ev fiyatları bir. Ona rağmen nasıl yükselecek diyorsun kardeşim diyebilirsiniz. Ama Türkiye'nin koşullarını biliyoruz, ona göre konuşuyoruz. İkincisi de arkadaşlar, yabancılar artık Türkiye'de konut almanın karlı olduğunu düşünmüyorlar. Anladığım kadarıyla bir miktarda baskı var üstlerinde. Ve Türkiye'ye konut ya da başka bir konuda yatırım yapmanın riskli olduğunu da görüyor olabilirler. Tüm bunların toplamı da yabancıların Türkiye'deki konuta olan ilgisinin düştüğünü bize gösteriyor. %25 oranında yabancıya satışlar düşmüş. Bakın, artmamış. Şimdi cari açıktan bahsediyorduk. Ne demiştik? Aralıkta cari açık bayağı yüksek geldi demiştik. 2024 yılının toplam cari açığının yarısı kadar neredeyse cari açık bir ay içerisinde Aralık'ta oluştu demiştik. Ama arkadaşlar onun da üzerinde bir cari açık var imiş ya da olacak imiş. Ama çeşitli şekillerde engellemişler. Altın ithalatı 2,5 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yani altın ithalatının da önü kesilmiş. Oysa altın ithalatının önünün kesilmesi için hiçbir sebep yok. Yoğun bir altın talebi var. Buna rağmen altın ithalatı azalmış. 2,5 yılın en düşük seviyesindeymiş. Gelelim arkadaşlar şu TÜSİAD meselesine. TÜSİAD meselesi kritik, biliyorsunuz. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras TÜSİAD'da bir konuşma yaptı. Orhan Turan da yine TÜSİAD Başkanı bir konuşma yaptı. Ve bu iki konuşma sonrasında bizim hükümet yetkilileri acayip celallendi. Cevdet Yılmaz bile çıktı, sesini yükseltti. Bu ne hadsizlik, eğer ki siyaset yapacaksanız siyasetin içine girin falan gibi cümleler kurdu. İnsanların moralini bozacak konuşmalar yapmayın falan dedi. TÜSİAD'ın da Türkiye'deki iş alanının, ekonominin çok da önemli bir faktör olmadığını falan ima etti. Bunun sonrasında da Orhan Turan dedi ki biz Anadolu çocuğuyuz. Anadolu'nun sesini gayet iyi biliyoruz. 4500'den fazla şirket TÜSİAD'ın içinde yer alıyor ve Türkiye'deki ekonominin neresinden bakarsanız bakın yarısından fazlalık bölümünü TÜSİAD temsil ediyor dedi. Öyle istisna bir kuruluş falan değiliz ve biz de onların seslerini yansıtıyoruz. O nedenle de diyoruz ki size sadece para politikalarıyla değil, aynı zamanda doğru düzgün ekonomi politikalarıyla bu işi düzeltebilirsiniz diyoruz dedi ve bu nedenle eleştirildi. Ama daha çok Ömer Aras eleştirildi. Ömer Aras niye eleştirildi? Çünkü son dönemdeki soruşturmalar, tutuklamalar, hukukla ilgili sorgulanan pek çok konuyu dile getirdi arkadaşlar ve bunun Türkiye ekonomisi için bir sıkıntı yarattığını söyledi. Bu nedenle de hemen bir soruşturma talebi geldi. Evet, Ömer Aras hakkında bir soruşturma açıldı arkadaşlar. Bizi soruşturma manyağı yaptıkları için biz alışığız ama Ömer Aras ne kadar alışık bilmiyorum. Peki Ömer Aras ne dedi de bu soruşturmayı hak etti diye hızlı hemen bir bakalım isterseniz. Bu kavşağı çok iyi geçirmeliyiz diyor kendisi. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı güven ortamını güçlendirecek liyakatli insanlarla bu reformları gerçekleştirmemiz gerekiyor diyor. Soruşturmalık bir şey var mı arkadaşlar? Ben göremedim. Yanlış bir şey var mı söylediğinde onu da göremedim. Neyse devam edelim. Kartalkaya'da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölemez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir. Bu olay yakın tarihte olduğu için henüz yüreklerimizde diyor. Peki burada soruşturma açılması gereken Ömer Aras mı yoksa 78 insanın boş yere hayatını kaybettiği otel sahibi ve bu otele izin veren, burayı denetlemeyen yetkililer mi? Hatta 78 insanın ölümünden sonra oralı bile olmayan hükümet yetkilileri mi?
Ömer Aras değil bana göre. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bakalım Ömer Aras başka neler söylemiş. Haksız bir pozisyonda, yani soruşturma açılacak bir pozisyonda neler söylemiş. Ancak unutmayalım ki geçen sene tam bugün Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde oluşan heyelan sonucu 9 işçi hayatını kaybetti. 2 yıl önce yaşadığımız büyük depremde on binlerce insanımız usulüne uygun yapılmadığı için çöken binalar altında kalarak hayatını kaybetti. 2014 yılında Soma kömür madeninde çıkan yangında 30 işçi hayatını kaybetti. Bu ve benzer ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var. Bu mu soruşturmayı hak ediyor? Ya da bu mu yanlış bir bilgi, fikir? TÜSİAD Başkanı ya da Yüksek İstişare Kurulu Başkanı söyleyince mi suç haline geliyor? Peki bu olaylar Türkiye'de yaşanmadı mı? Eğer ki yaşandıysa bu olaylar gerçekten o işletmeleri kurup işletip para harcamamak için, maliyetlerden kaçınmak için yatırım yapanların sorumluluğunda değil mi burada söylendiği gibi? Yine hükümet yetkilileri ya da ilgili kurumlar neden bu olayların öncesinde gerekli denetimleri yapmadı? Evet, bunu soruyor Ömer Aras. Eğer bu soruları soruyorsa bence hala bir soruşturmayı hak eden suç unsuru yok ortada. Çünkü Türkiye bunları acı tecrübelerle yaşadı arkadaşlar. Devam edelim. Kaliforniya'da koca Los Angeles şehri yandı. Japonya'da çok daha şiddetli depremler oldu. Kaç kişi öldü diye soruyor. Hiç arkadaşlar. Japonya'da 8'in üzerinde 9'un üzerinde depremler oluyor. İnsan hayatı kaybı bir tarafa, burunlar bile kanamıyor. Los Angeles yangınında da yine o kadar hızlı davranıldı ki bütün Los Angeles yanarken hiç kimse hayatını kaybetmedi. Kimsenin burnu bile kanamadı kardeşim. Dolayısıyla Türkiye'de bir deprem olduğunda bunu Allah'a havale etmek mi doğru olan, yoksa aslında yıllar öncesinden toplanan paralarla o tür şehirleri imar etmek miydi doğru olan? Yarın öbür gün İstanbul depremi olduğunda ve İstanbul yerle bir olduğunda ne yapacağız? O zaman da mı işi Allah'a havale edeceğiz? Devam edelim. Kurumlarımız vardır ama uymayan çoktur. Yeterli denetimleri yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur diyor. Altına imzamı atıyorum. Maliyeti güvenliğin önüne koyan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan özel sektör iş insanları ve kamu yöneticileridir. Onların yarattığı, uyguladığı sistemdir diyor. Yalan mı kardeşim? Yalan mı? Bunun üzerine bir daha yorum yapmaya gerek var mı? Evet, sen sistemi toparlayamıyorsan, sistemle ilgili çok ciddi problemler yaşıyorsan bu ağır bedelleri de ödersin. Vatandaşın öder. Sen ödemezsin de vatandaşın öder. Ondan sonra sen de Rabbim bizi korusun. Ne yapalım? Allah öyle istedi, öyle oldu diye açıklamalar yapmak zorunda kalırsın. Bu sistemin nasıl düzeleceği çok bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Yani kuvvetler ayrılığı olmalıdır. Yargı işlemelidir. Hukuk sistemi işlemelidir. Aynı zamanda yasama işlemelidir. Bürokratlar bağımsız hale getirilmelidir. Özel kuruluşlar olmalıdır. Bunları söylüyor. Zaten doğru olan bu değil midir? Bir ülkenin refahının, kalkınmasının sağlanabilmesi için o ülkenin özel kurumlarının bağımsızlığı önemli değil midir arkadaşlar? İşte bunu söylüyor Ömer Aras ve bunu aylardır söylüyorlar aslına bakarsanız. Biraz daha açık, biraz daha şeffaf söylediği için mi bozuldunuz? Dolayısıyla şimdi sen çıkıp da ülkenin en önemli STK'larından birisi olan ve işi siyaset üstü olan ve tabii ki siyasete de yapılması gerekenleri söylemek gibi bir düsturu olan kuruluşa sen bunları söyleyemezsin, söylüyorsan git siyaset yap diyebilir misin? Bu ülkede ifade özgürlüğü varken konuşma özgürlüğü sadece siyasetçilere mi aittir? Hatta iktidarın siyasetçilerine mi ait? Devam edelim. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturma açılıyor. Yeni mezun teğmenler ihraç ediliyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor. Genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yalan mı? Olmadı mı bunlar? Yaşanmadı mı bunlar? Üstelik arka arkaya yaşanmadı mı ve son 20 yıl içerisinde buna benzer örnekleri çok sık bir şekilde görmedik mi? Ve bütün bunlar yurt dışı tarafından da sorgulanmadı mı? Türkiye'ye sermaye akışının bu kadar kısıtlı olmasının sebeplerinden birisi bu değil mi?
Arkadaşlar bu soruların hepsini soracağız. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi bir gün dahi olsa özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının nedenli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerle, beraatlerle görüyoruz. Ergenekon eşittir Ergenekon. Suçlu dediler, kötü dediler, tukaka dediler. Sonra hepsini serbest bırakmak durumunda kaldılar ve ardından da itibarlarını iade etmek zorunda kaldılar. Ama günün sonunda kimileri o hapishanelerde öldü, kimileri ise çok ağır bedeller ödeyerek yıllar boyunca hapislerde sürünmek zorunda kaldı. Sonuç itibariyle onları serbest bırakmanız ya da itibarını geriye vermeniz o insanların yaşadığı acıları geri getirmedi. Ancak bugünkü endişe ve güvensizlik ortamına rağmen ülkemizin geleceğiyle ilgili umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğru politikalarla ülkemiz kalkınır ve vatandaşlarımız kendini mutlu ve huzurlu hissederler. Bu nedenle inandığımız doğruları bıkmadan, usanmadan dile getireceğiz. Söylesek de hiçbir şey değişmiyor zihniyetine kapılmayacağız. Bizim görevimiz doğru bildiklerimizi söylemektir. Mevcut uygulamaları eleştirmekle kalmayıp yeni politikalar önermektir demiş Ömer Aras. Ve hakkında soruşturma açıldı. Fıkra bu kadar.